Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda öncesinde de deneyimlemiş olduğum iple bir proje daha hazırlamak istiyorum. Beraber görmüştük diğer projeyi de farklı rengiyle. Sizler de çok iyi gösterip sevdiniz. Öncelikle çok teşekkür ederim bir kez daha buradan. Şimdi bir başka parçayı hazırlamakta sıra. İpten söz edecek olursam dediğim gibi Lamia'nın Crown kalitesi 200 gramı 800 metre uzunluğunda. Benim bu kullanmış olduğum renk skalası 903 numara. Bu sefer 3-25 milim tığ ile öreceğim yeni projemi. Small beden hazırlıyor olacağım. Lakin ya small medium da diyebilirim. Tamamladığımda daha net, sonunda daha net bilgi vereceğim. Nasıl büyütebiliriz, nasıl küçültebiliriz adına. Öyleyse beraberce parçamızı örmeye başlayalım. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Renk sıralamasına göre önümü aldım. Ya koyu renkten ya açık renkten başlayabilirim. Ve skalasını aynı şekilde devam ettireceğim. Açık renkten örmeyi planlıyorum ki size de gösterirken çok daha kolay olsun. Öyle başlayalım istedim. Şimdi ilk olarak dediğim gibi 3.25 milim tığım ile örüyorum. Bluzun özelliği boyundan başlamalı olacak. Tek beden, tek parça halinde öreceğiz bluzumuzu. Zincir çekerek başlıyoruz. Daha sonra zincirlerin üzerine trabzan ve kafesleri kullanarak da bitireceğiz. İlmeğimi çıkartıyorum ve 120 tane zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 diyerek 120 zincire tamamlayacağım. Buradaki en önemli detay, elimizi gayet rahat tutarak zincirimizi çekiyoruz. 120 tane zinciri çektikten sonra burada diğer ucunu alıp orada örmüş olduğum ilk zincirin içine batıyorum ve hemen ilmeğimi kaydırarak o zincire geçmiş oluyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp arkasından geçirerek ilk trabzanımı örmüş oluyorum. Yanı sıra hepsine yan yana her bir trabzanın içine 36 tane trabzan örerek devam edeceğim. Her bir zincirin içine. İkinci, hemen yanındakine, üçüncü, dört, sıra sıra her bir zincirin içine 36 tane ikili trabzanımı örüp geleyim. 36 tane trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp hemen yanındaki zincire batıp bu defa da yan yana her bir zincirin içine batarak 24 tane trabzan örüyorum. 24 ikili trabzan her bir zincirin içine tamamlayıp geleyim. ...24'ü de ördüm. Şimdi 36'yı başladım. 24'ü ördüm. Şimdi yine buraya gelince 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki trabzana yine bir trabzan, yanındaki zincire özür dilerim. Yine bir trabzan örüp sırasıyla bütün zincirlerin içine ikili trabzanları örüyoruz. Sayı sayı ayırarak. Sırada 36 tane trabzanı örmek var. Ben ikinci 36 trabzanımı da tamamlayıp geliyorum.
36, 24, 36'yı ördüm. Sıra şimdi benim son 24'ümde. Onun için de buraya 2 tane zincirimi hemen çekip sırasıyla her bir zincirin içine trabzanlarımı örerek 24'ü tamamlayacağım buradaki sayıyı da. O 24'ü tamamladıktan sonra da 2 tane zincir çekip normalde gelip buraya batmam lazım. Ama ben bir zincir çekip ortada kalmak istiyorum. Şöyle arasının ilk trabzanın tepesine battım. İlmeğimi çıkarttım. Üçünü bir örerek yukarıya ortada kalarak çıkıyorum ki buraya şimdi hemen onu da göstereyim. Çıkar çıkmaz burası benim köşe boşluğum. Her köşenin içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan, 2 zincir mantığıyla gideceğim. İlkini ördüm. Şimdi şöyle göstereyim size. Bunu çıkayım hemen. Şöyle de göstereyim. Hatta şöyle açarak koyayım önüme ki daha rahat anlaşılsın. Şöyle. Şimdi burası bizim ön ve arkalarımız. Uzun olan 36 trabzanlı kısım bizim ön ve arkamız. 24 olan da kol boşluğumuzu oluşturacağımız, kol evini oluşturacağımız yerler. Bu aşamadayken boynunuzdan geçirip deneyerek uygun mu ilerliyorsunuz, uygun düşmüş mü görebilirsiniz. Sayılardan ziyade eğer kendinizi örüyorsanız ya da bir başkasını örüyorsanız deneme şansınız varsa denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben denedim, gayet güzel. İkinci sıraya geçip nasıl devam edeceğimizi göstermek istiyorum. Bir üste çıkmıştık. Bu sırada yukarıya çıktım. Köşenin 2 tanesini ördükten sonra diğer 2 dönüşte öreceğim. Artık bir trabzanı atlayacağım. Bir zincir çekeceğim. Ve yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan öreceğim. Bir zincir çekeceğim. Bir trabzan atlayacağım. Bir zincir çekeceğim. Bir zincir atla, sıradakine. Böyle böyle köşeye kadar geleyim. O köşedeki geçişi de birlikte örelim. Burada köşeye geldim. Şimdi son bir trabzan atlayıp bir trabzan örüyorum. Köşedeki boşluğun içine ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bir taneyi atlayıp yanına bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan. Bu mantıkla aslında bluzun boyun çevresini tamamen geçeceğim. Biraz daha ördükten sonra burada trabzan sayılarını verdim ama ölçü olarak da size santim olarak da biraz daha model çıksın vereceğim. Şimdi bu sırayı da kafeslerle tamamlayayım. Başladığım yere geldim. Burada yukarı yükselip 2 tane trabzan örmüştüm. Hemen aynı köşenin boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Ve yine yukarıya yükseleceğim için ortada kalmak istediğimden bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. İlk trabzanın tepesine batıp arasından kaydırıp ilmeğimi çıkartıyorum. Hepsini bir örüp ortaya geliyorum. Bir zincir yükseldim, döndürdüm. Arkasından geçirdim. İlk trabzanımı ördüm. Tekrardan tığın üstüne ipimi aldım. İkinciyi de ördüm. Bu sırada da artık yine bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum.
kafeslerimi örmeye aynı mantıkla devam ediyorum. Şimdi burada bir trabzan atladım. Köşeden geçiş yaptığım için artık burada kendini yer belli ediyor zaten. Kafesin üstüne kafesimi örüyorum. Bir zincir, bir zincir, trabzanın üstüne ikili trabzan. Bu mantıkla bu sırayı da tamamlayacağım. Buraya gelmişken köşeyi de yine birlikte geçelim, burayı da birlikte görelim istedim. Bir zincirimi çektim, buradaki trabzanın tepesine battım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Buradaki bir trabzana atlayıp yanındaki trabzanın üstüne örüyorum ve köşeye geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 zincir çektim. Yeniden 2 trabzan örüyorum. Sonrasında bir zincir, bir trabzan atla, tekrardan kafeslerimi örmeye başlıyorum. Zaten kafeslerin üstüne geldiğimizde de model kendini gösteriyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Son boşluktayım yine. Hemen geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zinciri çekip yine ortada kalacak şekilde yukarıya çıkıyorum. Zincir çekip yükselerek hemen 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu sırada artık yapacağım işlem dolgu sırası, trabzan sırası. Trabzanların üstüne ip katları ayrıldığı için bir tık zorlanıyorum. Ama örmesi gerçekten katları ayrılmasına rağmen hafifliğinden ötürü olsa gerek çok keyifli. Trabzanların tepesine birer ikili trabzan. Boşluğa geldi mi de boşluğun içine bir ikili trabzan. Bir trabzanın tepesine. Bir boşluğun içine. Bir trabzanın tepesine. Bu şekilde örerek de bu sırayı geçeceğim. Tabii şu köşeyi yine birlikte geçeriz ama dediğim gibi size burada ölçü de vermem gerekirse şayet ilk olarak şöyle önümü açayım. Modelimiz bu biliyorsunuz. Şöyle kadrajı da ayarlayayım. Ön ve arka kısım, yani 36 tane trabzanla başladığım, 24 tane trabzanla başladığım kısım. Buraların ölçüsünü vermem gerekirse de santim olarak, bakın şuradan şuraya 16 santim, buradan buraya ise 10 santim. Şimdi bunu ben kolu istediğim ölçüye gelinceye kadar örmeye devam edeceğim. Daha sonra tabii katlayıp, şimdi buradan ben kol evimi oluşturmaya başlıyorum. Bu kısım kol açıklığım. Bu ne kadar koluma uygun olacaksa bu kısmı da o kadar öreceğim. Ne kadar kol oyuntumu açık kalsın istiyorsam. Şimdi bu sırayı da tamamlayıp şu köşeyi de birlikte geçelim. Köşeye yine geldim. Burada da hiç fark etmiyor. Trabzanlarımın tepesine trabzanlarımı örüyorum. Köşeye gelince de yine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ilk olarak. 2 zincir çekiyorum. 2 ikili trabzan daha örüyorum. Devamında ise her bir trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan, boşluğa bir adet ikili trabzan, trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan. Bu mantıkla da bu sırayı tamamlayacağım. Bu sırayı da, yani dolgu sıramızı da tamamladım. Model kol evini tamamlayana kadar bir sıra dolgu sırası, trabzanlı sıra, 2 sıra kafes sırası. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bir kafes sırasına daha birlikte yükselelim. Yukarıya geçişteyim.
İlk olarak köşeyle başlıyorum. Köşenin bir ikili grubunu örüyorum yine ikili trabzanlarımla ve kafeslerimi örmeye başlayacağım. Bir zincir, bir trabzana atla, yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Kafes sıram aynı bu şekilde devam edecek. İki kere tekrarlayacağım bu sırayı. Burada da köşeyi de birlikte geçelim istedim yine. Aynı şekilde son kafesi buraya örmüştüm. Sıra köşenin içinde. 2 tane ikili trabzan. Artık modelin en azından kol altı, kol evine kadar nasıl ilerleyeceğini anlatabilmişimdir diye umut ediyorum. Şimdi burada bir zincir, bir trabzana atladım. Tekrardan bir zincir, yine bir trabzana atladım. Böyle ilerliyor modelim. Şimdi önüme şöyle yerleştireyim yeniden. Bir üst sıraya geçeceğim, yine kafeslerimi öreceğim. Bir üst sıraya geçeceğim, yine trabzan dolgu sıramı örmeye devam edeceğim. Model çok kolay, mantık çok kolay. Böyle bu tarz bluzların devamı da gelecek ama ilk olarak böyle çok basit bir modelle başlayalım istedim. Sırasıyla hepsini yaparız diye düşünüyorum. O zaman kol evine kadar gerekli uzunluğa eriştiğini düşündüğümde geri geleceğim. Bluzumu örmeye devam ederken, kafes sırasındayken altına çizmek istediğim bir nokta olacak. Şimdi burada kafesi atlıyorum biliyorsunuz. Geldim. Bir zincir çektim. Buraya da geldim. Şimdi burada geçerken buraya yanılıp da bir zinciri çekip modeli kurmaya devam etmeyin. Çünkü burada istemsizce arttırma yapmış olursunuz. Buradaki köşeye geçişte arada hiç zincir yok. Direkt köşenin 2 tane ikili trabzanını örüyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz. Modeli kurmaya devam ediyoruz. Burada bu detayın altını çizmek istedim. Şuralarda geçerken araya sakın zincir çekmeyin. Gereksizce arttırmış olursunuz. Yeniden geldim. Şimdi şuradaki geçişi de birlikte yapalım istedim. Bakın geldim. Zincir çekmiyorum. Hemen battım. Çünkü buradaki en büyük, en çok yapılan, en sık yapılan hata buradaki zincirle gereksiz arttırım yapmak. Aradaki zinciri çektim. Bunun geçişini biraz önce göstermemiştim. Burada geçişi de birlikte yapalım istedim. Şimdi burada geçerken de şimdi burada böyle arada zincirsiz geçtik ama artık bu tarafa döndüğümüzde de bir zincir çekip bir trabzan atlayarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde devam ederken hiçbir şekilde sayılarda hatamız olmaz. Lütfen bu altını çizdiğim noktalara dikkat ederek örmeye devam edin. Modelimiz şaşmasın. Az kaldı kol evini oluşturmaya. Kullandığım ipin biliyorsunuz kendinden şu şekilde renk geçişleri vardı. Sırayla açıktan koyuya doğru kendi içinde dağılıyor. Şimdi benim ilk kısmı minik yumaklarından bir tanesi bitti. Bunlar 25'er gramlık yumak. Toplamda biliyorsunuz 200 gram. İlki bitti. İkincisine geçeceğim. Herhangi bir yerden değil. Nerede bittiyse orada ekleyip devam ediyorum. Siz eğer tek renk iple, batik iple örüyorsanız zaten doğal akışında devam edeceksiniz. Şayet kendiniz renklerini değiştirmek istiyorsanız da her sırayı tamamladığınızda ya da birkaç sırada bir renginizi istediğiniz gibi değiştirip rengarenk de örebilirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminiz. Ben şimdi hemen burada yeni ipimi ekleyip örmeye devam edeceğim. Artık kol evini oluşturabileceğim kadar uzunluğa geldiğime kanaat getirdim. Şu kısım bizim kol evimiz olacak. Kol evi açık olsun, dökümlü olsun istemiyorum. Bu defa daha dar, daha böyle üstte duran bir model kafamda tasarladığım için bu ölçü benim için ideal. Ama siz bu ölçüyü ayarlamak için lütfen
şunu başınızdan geçirip kolunuzun altında tutarak deneyin. Bakın ben buna 9, 12 sıra tamamlayıp 13'ü örerken birleşmeye geçtim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 yanlış olmasın. 13'ü örerken birleşmeye başlayacağım. Burada ölçü de vereyim. Uzunluğu şu anda 12 santim diyebilirim. Yani şuradan da bir ölçü verecek olursam bakın şu köşeden ölçümde 16 santim. Kol içinde yine aynı ölçüyü size vereyim. Buradan bir tık daha tabii ki genişiz. Kol evimde 16 santim. Benim için ideal. Ama mutlaka sizin üstünüze denemeniz lazım. Benim için ideal diyorsam da tabii ki 36-38'e kadar da çok uygun olacaktır. İşte bu kısımda kol evini kol boyuna ayarlıyoruz. Tabii ki beden büyütmek isteseydik daha büyük bedende bir hanımefendi için 40 üstü, benim burada 36 yaptığım yeri 38-40 bedene göre arttırabilirdi. 24 yaptığım yeri de yine 26-28 gibi arttırabilirdi. Ya da tam tersi çocuğa yapacaksak sayıları düşürüp üstünde deneyerek devam edebiliriz. Şimdi burada bir trabzanlı şu sona kadar bir tarafını, ön tarafın, tabi bunu katlarken nereden katladığımı mutlaka anlamışsınızdır. Kısa olan 24 ile başladığımız yeri katlıyorum. Burası bizim 24 ile olan, burası 36 trabzanla başladığım yer. Çünkü demiştim ya 36 ön ve arkamız 24'ler kollarımız diye, tekrardan altını da çizeyim. Ve trabzanlarımı örmeye başlamışken bu sıranın sonuna geleyim. Artık bundan sonra bedene nasıl devam edeceğiz göstermek istiyorum. Trabzanı bir sıra buraya kadar tamamladım. Şimdi köşeye geldim. Köşenin içine de 2 tane trabzanımı öreceğim. Ve artık böyle örme zamanı bitti. Ne yapıyorum? Hemen ikiye katladığım parçadaki diğer köşeyi alıyorum. Ve o köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanların tepesine bir trabzan, boşluğa yine bir trabzan mantığıyla başladığım noktaya kadar bu şekilde öreyim. Burada da sıranın sonuna geldim. 2 tane ikili trabzanımı bu köşenin içine örüyorum. Şimdi diğer karşısındaki köşede başladığım köşeydi. Hemen onun üstüne geliyorum. Şuraya ilk trabzanına aradan ilmeğimi kaydırarak onun üstüne geçiyorum. Bundan böyle artık bluzun boy kısmını örüyoruz. Dilediğimiz uzunluğa kadar örebiliriz. Dilersek crop da bırakabilir. Dilersek işte bel hizası, tunik ya da elbise boyuna kadar dilediğimiz kadar örebiliriz. Bu bizim zevkimize bağlı. Kullanmak istediğimiz şekle bağlı. Ayrıca buradan itibaren bluzumuzu daha bele oturtmak, darlaştırmak istiyorsak trabzan kesip devam edebileceğimiz gibi daha salaş, daha dökümlü bluz istiyorsak arttırma da yapabiliriz. Bu da yine kullanmak istediğiniz şekle bağlı. Dediğim gibi bundan sonra yapacağım tek şey var. Her sırada her trabzanın üstüne bir trabzan örerek dilediğim boya getirmek. Bunu yine böyle dümdüz trabzanları örerek devam edeceğim. Yine buraya geldiğimde artık hiçbir farkı yok. Burasını tek bir parça gibi buraya bir trabzan ördüm. Bir trabzan da buraya öreceğim. Zaten bir süre sonra normalleşecek, dümdüz örgü olarak örmeye devam edebileceğiz. Şimdi ben üstüme deneyerek devam edeceğim. İstediğim boya kadar öreceğim. Tamamladığımda kaç sıra ördüğümü ve kaç santim ördüğümü, enini, boyunu, ölçüsünü size bırakmış olacağım. Buradaki birleşimi yaptıktan sonra trabzanlı sırayı 27 kere tekrarlayarak, yani 27 sırada tamamladım.
istediğim ideal ölçüye geldi. Şimdi alt kısmına 2 sırada lastik geçerek bluzumu aslında bitirmiş olacağım. Size bu aşamada ölçü vermek istiyorum. Lastiğe başlamadan evvel 27 sıra tam olarak 27'de santim yapıyor. Enine gelecek olursak da bluzumu 42, ya daha doğrusu alta doğru biraz genişleme yapıyor. 42-43 diyebilirim. Şu tam göğsü oturan kısmını söyleyeyim size. Orada da 42. Şuradan itibaren bir de boyunu vereyim. Alttaki uzunluğu verdim. Çünkü oradan itibaren de 40 santim. Buna göre siz de örerken ölçülerinizi rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Şimdi lastiğin örümüne beraberce başlayalım. Lastiği örmeye başlarken bir tane trabzanımla yükselip burada çıkıyorum. Daha sonra bütün trabzanları sırasıyla bir önden bir arkadan örerek lastiği kuracağım. Şimdi sıradaki trabzanım bu. Şu tığımı onun arkasından geçiriyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Önce önden ördüm. Şimdi arkaya alıyorum trabzanı. Bu defa bu şekilde geçiriyorum. Arkaya aldığım trabzanı yine ikili trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi birini öne alıyorum. Birini tığ gene dolandırıp arkaya alıyorum. Eğer ilk defa burada lastik yapımına denk gelen arkadaşım varsa bunun çok daha detaylı anlatımı YouTube kanalımda mevcut. Göcez tığ işi lastik yapımı yazdığınızda karşınıza videoları çıkacaktır. Bu şekilde bu sırayı tamamlayayım. İlk lastik sıramı tamamladım. Şimdi hemen buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine gelip kaydırarak geçiyorum. İkinci sıraya nasıl başlayacağım onu göstermek istiyorum. Şimdi buraya yine her zamanki gibi döndürerek yaptığım trabzanımı örüyorum. Artık burada çok daha kolay işim. Çünkü alttaki trabzanlar bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Önü önden, arkayı arkadan örüyorum. Ön trabzanı ön, arka trabzanı arka. İşte bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finale geldim. Biliyorsunuz 8 tane minik yumaklardan oluşan 200 gramlık bir ipti. Şu gördüğünüz arttı. Şunun bir kısmını kullandım. 2 tanesine hiç dokunmadım. Hemen kaldırıyorum. 34'ten 38'e kadar, hatta 40 bile olabilir. Çünkü esneyen bir ip, onu belirtmek isterim. Beden büyütmeye geldiğimizde ise biliyorsunuz 36'ya 24 ile başlamıştım. Bu sayılarla oynayarak büyüteceğiz. 40 beden için yapacaksak mesela benim ipime göre şu anda bu beden için şurası mesela 17 santim. Bunu önceden şurada belirteyim size. Önemli olan santimdir. Yani sayıdan önemli olan ölçümüzdür. 17 santimim 36-38 beden, 34 bedene gayet uygun yapabilirsiniz. Eğer siz bunu daha büyük bir beden, bir tık büyük 40 beden için yapacaksanız farz-ı mahal bunun 19 olması gerekir. 19'a kaç sırada ulaşırsınız? Ben mesela bu ipte 36 yaptım. Belki 38 yapacaktım. Belki 40 yapacaktım. Şu aşamada şurayı örerken boynunuzdan geçirip deneyerek ilerlemeniz çok daha akıllıca olacaktır. Tekrardan önümdekinin size net ölçülerini vermek istiyorum. 42-43 santim ama dediğim gibi çok esneme payı olan bir ip. Şu ön kısımdan buraya geldiğimde lastikten sonra 40 santim. Şu omuzdan ölçtüğümde ise 46,5-47 santim diyebilirim. Bu da size ön bilgi olarak dursun. Bu ölçüleri değerlendirerek bence sayılarınızı rahatlıkla ayarlayıp örebilirsiniz. Örmesi kolay ve keyifli. Oturduğunuzda bir günde bile tamamlayabileceğiniz bir bluz oldu. Beğendinizse her zamanki gibi sizlerden bir kalbinizi rica edeceğim. Abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz.
Beni desteklemek isterseniz altta hemen bir katıl butonu var. Tıkladığınızda seçenekleri inceleyebilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.